Çoğu insan, kendi hayatının dipnotuna dönüşerek ölür. Doğar, yaşar, silinir. Ne bir iz, ne bir miras, ne de bir güç bırakır. Sadece dolu mezarlıklarda, kimsenin hatırlamadığı bir isim daha. Ama sen o mezarlığa gömülmek için burada değilsin. Sen, soyunun yarattığı en büyük insan olmak için buradasın. Bu, konforu terk etmek, vasatlığı reddetmek ve öyle büyük, öyle tartışılmaz bir hayat kurmak demektir ki senden sonra gelenler ya adına tapar ya da ondan çekiner. Bu, sevilmekle ilgili değil, hatırlanmakla ilgili. Machiavelli zayıflar için yazmadı. Zekasıyla, azmiyle ve yılmaz kararlılığıyla rakiplerini geçmeye hazır olanlar için yazdı. Düşmanların seninle aynı soyadını taşısa bile. Ailen sana bir isim verdi ama o isme anlam katacak olan sensin. Yani eğer özür dilemeyi bırakmaya, kendinin en tehlikeli ve en saygın versiyonu olmaya, senden önce gelenlerden daha yükseğe çıkmaya hazırsan izlemeye devam et. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu, soyunu geri tutan her şeye karşı açılmış bir savaş ilanı. Başlayalım. Yükselmeden önce, nereden yükseldiğini anlamalısın. Soyun, büyük ihtimalle korku, yenilgi, ayakta kalma ve uzlaşmalarla yazılmış bir hikayedir. Atalarının çoğu yaşamadı. Dayandı. Hükmü altına almadı. İtaat etti. Miras bırakmadı. Var olmakla yetindi. Sen bu içine doğdun. Fısıltılarla, geleneklerle, söylenmemiş kurallarla sana aktarılan bir senaryonun içine. Alçak gönüllü ol. Öne çıkma. Uyum sağla. Güvende oyna. Elindekilere şükret. Bu senaryo sende sona eriyor. Çünkü soyunun gördüğü en büyük insan olmak istiyorsan yapman gereken ilk şey, sana verilen planı yakmaktır. Machiavelli bu tevazu ve pasif miras saplantısına gülerdi. Çoğunun asla kabul etmeyeceği gerçeği biliyordu. Güç miras yoluyla devredilmez. Ele geçirilir. Ve büyüklük aktarılmaz. Alınır, kazanılır ve kan, ihanet ve amansız hırsla yeniden şekillendirilir. Uygarlıkları biçimlendiren adamlar sıralarını beklemediler. Aldılar. Ve geride bıraktıkları karmaşadan ötürü özür dileme gereği duymadılar. Birinci adım. Köklerine acımasız bir gözle bak. Bir general savaşa girmeden önce araziyi inceler. Senin arazin aile tarihinin. Onu hayranlıkla değil, didik didik etmek için incele. Kendine sor. Nerede çok erken pes ettiler? Nerede büyüklük yerine güvenliği seçtiler? Soyunda kim gerçekleşmemiş potansiyeliyle yaşayıp pişmanlıkla öldü? Köklerini romantize etme. Sorgula. Zayıflıkları bul. Korsatakati bul. Onları geride tutan duygusal zincirleri bul. Sonra hayatın üzerine yemin et. Bunu geleceğine taşımayacaksın. Her ailenin bir ritmi, bir yerleşme kalıbı vardır. Belki yeteneği olan ama cesareti olmayan büyük babanızdı. Belki daha büyük hayaller kuran ama daha küçük biriyle evlenen annenizdi. Belki olağanüstü bir şey inşa edebilecekken amacı yerine maaşı seçen babanızdı. Bunlar akşam yemeği masasında anlatılan hikayeler değil. Bunlar vaka çalışmaları, aile ağacının etine kazınmış dersler. Ve eğer gerçekten zekiysen, onları bir savaş planı yapan strategistin soğuk berraklığıyla inceleyeceksin. Başarısızlıkla nasıl başa çıktıklarına bak. Fırsatlarla nasıl başa çıktıklarına bak. Eleştiriyle nasıl yüzleştiklerine bak. Bu kalıplar geçmişte kalmadı. Şu an senin içinde yaşıyor. Düşünme biçimine, tepki verme biçimine, kimsenin görmediği gece saat 2'de karar verme biçimine işlenmiş durumda. Onları tanıyana, gün ışığına çıkarıp acımasız bir dürüstlükle inceleyene kadar tekrar etmeye devam edeceksin. Nesilden nesile, farklı yüzler takan aynı korkular, farklı kıyafetler giyen aynı yenilgiler. Machiavelli, tarihini incelemeyen bir prensin o tarihi tekrarlamaya mahkum olduğunu öğretti. Kan soyun senin tarihlin. Ve şu an ya onu tekrarlıyorsun ya da yeniden yazıyorsun. Ortası yok. Kısmi dönüşüm diye bir şey yok. Eski hayatının rahat ettiğin parçalarını koruyup üstüne yeni bir hırs ekleyemezsin. Bu böyle işlemiyor. Dönüşüm ya tamamdır ya da yoktur. Nereden geldiğine dürüstçe bakmayı reddeden, her zaman tam olarak geldiği yerde kalır. Rahat, görünmez, unutulmuş. İkinci adım.
İzin aramayı bırak. Çoğu insan bilinçsizce ebeveynlerinden, topluluğundan, hatta ölmüş atalarından onay bekler. Ama hiç kimse kutsama dileyerek büyük olmamıştır. Machiavelli şöyle dedi: bilge bir prens iyi olmayı, söz dinlemeyi, herkesin övdüğü o iyi adam olmayı öğrenmemeli. Etkili, stratejik ve gerektiğinde soğukkanlı olmayı öğrenmeli. Uyumlu olarak en büyük olamazsın. Onların onayına ihtiyacım yok diye karar verdiğin an yükselirsin. Sonuçlara ihtiyacım var. Eğer bu, geleceğini onurlandırmak için ailenizi hayal kırıklığına uğratmak anlamına geliyorsa, olsun. Eğer yanlış anlaşılmak ya da kibirli diye etiketlenmek anlamına geliyorsa, iyi. Hakaretler zırhın olsun. Sessizlikler yakıtın olsun. İzin istemeyi bıraktığın an, gerçek bir şey inşa etmeye başladığın andır. Şimdiye kadar var olmuş her büyük yapıyı düşün. Roma, genişlemek için komşu kabilelerden izin istemedi. Mediciler, Floransa'yı yeniden şekillendirmek için kiliseden izin istemedi. Cengiz Han, bilinen dünyanın haritasını yeniden çizmeden önce kibar bir mektup göndermedi. Bunların hiçbiri elini kaldırıp çağrılmayı bekleyen bir adam tarafından inşa edilmedi. Bunlar, dünyanın sabrı değil cesareti ödüllendirdiğini anlayan adamlar tarafından inşa edildi. Tüm hayatın boyunca bunu yapabilir miyim? Uygun mu? Onaylayacaklar mı? Diye sormaya koşullandırıldın. Bu sorular zincir gibidir. Ve her sorduğunda kendi bileklerine biraz daha sıkı bağlarsın. Machiavelli, şansın cesareti tercih ettiğini anlamıştı. Evren cesareti önemsediği için değil, cesur eylem kendi ivmesini yarattığı için. Gerçekliği büküyor. Sonuçları zorluyor. Harekete geçen insan, hala düşünen insanın çoktan 3 adım önündedir. İşte kimsenin söylemediği gerçek. Onayını aradığın insanlar, anne baban, akrabaların, eski arkadaşların. Çoğunun senin istediğin hayata sahip bile olmadığını biliyorsun. Hiç gitmedikleri bir yere giden yolu onlara soruyorsun. Bu, bir mahkumdan özgürlüğe giden yolu sormaya benziyor. Yolu bilmiyorlar. Sadece duvarları biliyorlar. Sadece kendi esaretlerinin rutinini biliyorlar ve sana kendi esaretini sevmeyi öğretecekler. O yüzden sormayı bırak. Beklemeyi bırak. Onay aramayı bırak. Efsane olacak insan izin belgesine ihtiyaç duymaz. Plana ihtiyacı vardır. Ve geriye bakmadan onu uygulamaya koyacak omurgaya. 3. adım. Sessizlikte inşa et, güçlü çık. Miras grup sohbetlerinde ya da aile toplantılarında inşa edilmez. Sessizlikte inşa edilir. Onlar uyurken sen plan yaparsın. Onlar konuşurken sen hareket edersin. Onlar yıllarını boşa harcarken sen günlerini silahlandırırsın. Sadece para ya da konfor için çalışmıyorsun. Öyle baskın bir imparatorluk kuruyorsun ki, soyadın gelecek nesillerin ağzında hayranlıkla yankılanacak. Yükseldiğinde bunu açıklama. Tebrik bekleme. Nasıl başardığını merak etmelerini sağla. Adını kıskançlık ve inanamayışla fısıldamalarını sağla. Sessizlik, bir stratejistin cephaneliğindeki en az değer verilen silahtır. Machiavelli bunu biliyordu. Gizlenmenin, fark ettirmeden hareket etmenin, düşmanın kılıcını bile çekmeden önce saldırmanın gücünü uzun uzun yazdı. Ve hayatında tam olarak bunu yapman gerekiyor. Dünya seni hazır olmadan konuşturmaya çalışacak. Sosyal medya her küçük zaferi, her yeni fikri, her yarım projeyi duyurman için yalvarıyor. Buna direniş göster. Planını açıklayan adam, avantajını daha başlamadan kaybetmiştir. Kampına eleştiri, şüphe, kıskançlık ve sabotaj davet etmiştir. Bir hedefi çok erken duyurduğunda ne olur? Heiken Soner. Şüpheciler zihnine tohum eker. Seni desteklemesi gereken insanlar, kendi korkularını hedeflerine yansıtmaya başlar. Gece yarısı durdurulamaz görünen plan, sabaha karşı kırılgan bir hal alır. Bu zayıflık değil. Bu açığa çıkmak. Dünyaya bir hedef verdin ve dünya her zaman yaptığı gibi ona nişan aldı. Karanlıkta inşa et. Sonuçlar konuşsun. Dönüşüm öyle eksiksiz, öyle tartışılmaz olsun ki, ışığa çıktığında tartışılacak hiçbir şey kalmasın. Güneş doğduğunda kimse onu sorgulamaz. İzin istemez. Kendini ilan etmez. Sadece belirir ve tüm dünya uyum sağlar. İşte sen de böylesin.
Dikkat çekmek için yalvaran biri değil, varlığıyla dikkat çeken biri. Emeklerini açıklayan biri değil, sonuçlarıyla açıklamayı gereksiz kılan biri. 4. adım. Adını hatırlanmaya değer kıl. Soyun sana bir isim verdi ama o isim hala boş. Onu ağırlıkla doldurmak senin görevin. Ona büyüklük kat. Güç kat. Korku ve saygı kat. Gelecek nesiller her şeyi değiştirdi desin. Hikayen onların inceleyeceği yeni bir şablon olsun. Hayatın, küçük yaşayanlarla laneti kıranlar arasında bir çizgi olsun. İsim yalnızca harflerden ibaret değildir. Bir kaptır. Ve şu an o kap, atalarının içine koyduğu her şeyle dolu. Sıradanlık, hayatta kalma, güvenli oynamak. Bu kabı boşaltıp yeri sarsan, insanların durup dinlemesini sağlayan, henüz girmediğin odalarda bile otorite taşıyan bir şeyle doldurma gücüne sahipsin. Machiavelli mirası ince bir hassasiyetle ele aldı. Sevgiyle hatırlanmayı umursamadı. Hiç hatırlanmayı umursamadı. Ve bu iki şey arasında muazzam, korkutucu bir fark var. Tarihin hatırladığı adamlar nazik olanlar değil, etkili olanlardır. Bir şeyleri değiştirenler. Kendi nefeslerinden daha uzun yaşayan bir şey inşa edenler. Ölümünden 500 yıl sonra dünya hala onun sözlerini inceliyor. İşte bu miras. Güzel bir alıntıyla yazılı mezar taşı değil. Uygarlığın bilincinde kalıcı bir yara izi. Şimdi görevin bu. Sevilmek değil. Aile toplantılarında övülmek değil. Anne babanı rahat ettirmek değil. Görevin o kadar güçlü, o kadar başarılı, o kadar tartışılmaz olmak ki adın sen gittikten 100 yıl sonra bile ağırlık taşısın. Ve bu aşırı geliyorsa, iyi. Çünkü sana tevazu ve alçak gönüllülük hakkında söylenen her şey seni yönetilebilir tutmak için tasarlandı. Seni küçük tutmak için. İtaatinden yararlananlar için hiçbir zaman tehdit olmamanı sağlamak için. 5. adım. İçindeki köleyi yok et. Güçlü bir şey olmadan önce içindekiyle yüzleşmelisin. İtaat etmeye, beklemeye, boyun eğmeye koşullandırılmış o sessiz köleyle. Çoğu insan onun orada olduğunun farkında bile değil. Özgür olduklarını sanıyorlar ama miras alınan zayıflıklarla zincirlenmiş, asla gücün peşinden gitmeye cesaret edemeyen insanlara duygusal sadakat tuzağına düşmüş durumdalar. İçindeki o köle sana küçük oynamanı, alçak gönüllü olmanı, izin istemenini, daha doğmadan önce soyunun kurduğu kalıba uymanı söyler. Machiavelli Buna Cafes Dirty. Babanın hatalarını ya da annenin korkularını tekrarlamak için doğmadın. Aile adının ne anlama geldiğini yeniden tanımlamak için yaratıldın. Bu süreç, geçmişinin şekillendirdiği daha düşük versiyonunun yıkımıyla başlar. Bu izolasyon anlamına gelir. Sonsuza değil, stratejik olarak. Seni programlayan seslerden uzaklaşman gerekiyor. Seni boğan beklentilerden. Sani Waikuta Tutun Conforten. Çünkü konfor, soyunun sana verdiği en tehlikeli uyuşturucudur. Sıcak hissettirir. Güvenli hissettirir. Ve hırsı o kadar sessizce öldürür ki öldüğünü bile hissetmezsin. İçindeki köle konfora özlem duyar. Routine Oslam Duyur. Olağanüstü hiçbir şey başarmamış insanların onayına özlem duyar. Ve her dinlediğinde, çaba yerine kolaylığı, gelişim yerine aşinalığı, büyüklük yerine güveni seçtiğinde, kan bağının senin hakkındaki düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlıyorsun. Ölen bir ağacın başka bir dalısın. Bunu şu an hissedebiliyorsun. O direnç, o fısıldayan ses, bu çok fazla. Kendin kim sanıyorsun? İşte o köle bu. Seni hizaya sokmak için orada olan parça. Ve yıllardır, belki 10 yıllardır kazanıyor. Sabah erken kalkmadığında kazandı. Geceyi disiplin yerine dikkati dağıtmakla geçirdiğinde kazandı. Hayal kurup daha denemeden vazgeçtiğinde kazandı. Yeter. Köleyi öldür. Aç bırak. Arzuladığı konforu ondan esirge. Yerine soğuk, stratejik, acımasız bir şey koy. Düşmanlarının korkacağı ve torunlarının örnek alacağı bir versiyonunu. 6. adım. Yalnızlığını silaha dönüştür. Tarihin en büyük zihinleri yalnızlıkta şekillendi. Kalabalıkta değil, komitelerde değil, aile oturma odalarında değil. Sessizlikte, kendi potansiyelinle baş başa kalmanın ve onu boşa harcamayı reddetmenin getirdiği acı verici berraklıkta. Machiavelli prensi sürgünde yazdı. Gücünden mahrum bırakılmış,
aşağılanmış, işkenceye maruz bırakılmış ve yıkılmak yerine insanlık tarihinin en etkili eserlerinden birini yarattı. Yalnızlık bunu yapabilir. Seni zayıflatmaz, arındırır. Her dikkat dağıtıcıyı, her bahaneyi, kendine söylediğin her yalanı yakar ve geriye sadece gerçek olanı bırakır. Başkaları dışarı çıkarken sen içeride çalış. Başkaları anlamsız içeriklere saatler harcarken sen strateji kur. Başkaları cumartesiyi cuma gecesinden toparlanarak geçirirken sen saat saat, gün gün, tuğla tuğla. Disiplin, bilgi ve sarsılmaz öz denetimden bir imparatorluk inşa et. Dünyanın en tehlikeli adamlarının her zaman sessiz olanlar olmasının bir sebebi var. Zayıflıktan gelen bir sessizlik değil. Gürültünün hırslarının fırınına yakıt olarak döküldüğü bir sessizlik. Çoğunun asla kavrayamayacağı bir şeyi anladılar. Gürültü, ilerlemenin düşmanıdır. Dikkat, sahip olduğun en değerli para birimidir. Ve onu katlanarak büyümeyen şeylere harcayan herkes daha başlamadan iflas eder. Dünya, bir odada yalnız başına oturup başkalarının üretemeyeceği bir şeyi ortaya koyabilen insana saygı duyar. Bu tür odaklanma nadirdir. Bu tür disiplin korkutucudur. Tam da bu yüzden işe yarıyor. 7. adım. Gücü kendi şartlarında yeniden tanımla. Güç sana anlatıldığı gibi değildir. Bir unvan değildir. Bir maaş değildir. Bindiğin araba ya da yaşadığın ev değildir. Bunlar gücün belirtileridir. Gerçek olan, içinde yaşar. Herkes duygularını kaybettiğinde duygularını kontrol edebilmek. Başkası ilk hamleye tepki verirken 5 adım ileriyi görebilmek. Görevine hizmet etmeyen her şeyden uzaklaşabilmek. Ne kadar rahat, ne kadar tanıdık, ne kadar kalman için yalvarırsa yalvarsın. Machiavelli, gerçek gücün içsel olmadan önce dışsal olamayacağını anlamıştı. Kendini yönetemeyen bir prens başkasını hiçbir zaman yönetemez. Dürtülerinin, güvensizliklerinin, onaylanma ihtiyacının kölesi olan bir adam, emredilmeye değer hiçbir şeye hükmedemez. Öz denetim temeldir. Diğer her şey süslemedir. Ve öz denetim tek seferlik bir başarı değildir. Günlük bir savaştır. Her sabah uyandığında köle seni bekliyor. Konfor çağırıyor. Eski kalıplar seni soyunun tasarladığı hayata çekiyor. Ve her sabah bir seçim var. Teslim ol ya da savaş. Her gün savaşan, kendi evriminden tek bir gün bile taviz vermeyen adam durdurulamaz hale gelir. Yetenekli olduğu için değil, sadece durmayı reddettiği için. Çünkü alternatife, yetinme hayatına, küçüklük hayatına baktı ve ölümü tercih etti. O yüzden gücün dışsal sembollerinin peşinden koşmayı bırak. Onu yaratan içsel mekanizmayı kur. Zanini Control ET. Duygularını, zamanını, alışkanlıklarını bırakmanı söyleyen o iç sesi. Çünkü bunu yaptığında dışsal semboller seni bulmak zorunda kalacak. Başka seçenekleri olmayacak. 8. adım. Yolun bir savaş olduğunu kabul et. Bu bir motivasyon videosu değil. Bu bir savaş stratejisi. Ve bunu ne kadar erken kabul edersen o kadar hızlı ilerlersin. Sıradanlıkla savaş halindeyiz. Konforla savaş halindeyiz. Yetinmeni, rahatlamam ve olabileceğinin altında kalmanı söyleyen her sesle savaş halindeyiz. Machiavelli barış zamanı için yazmadı. Çatışma için yazdı. Çünkü çoğu modern insanın unutmaya koşullandırıldığı bir şeyi biliyordu. Hayat bir keşif yolculuğu değildir. Bir fetih. Ve ganimetler en çok savaşanlara, en keskin düşünenlere, teslim olmayı reddedenlere gider. Düşmanların insanlar değil, kalıplar. Soyundan geçen tembellik kalıbı. Psikolojine yerleştirilen korku kalıbı. Senden önce her nesli tanımlayan yetinme kalıbı. Bunlar senin düşmanların. Ve şu an içinde yaşıyorlar. Çok zor olduğunu, dinlenmen gerektiğini, yeterince şey yaptığını fısıldıyorlar. Kendilerini sağduyu olarak gizliyorlar. Gerçekçilik maskesi takıyorlar. Ama yanılma, onlar düşman. Ve seni tam olarak atalarının kaldığı yerde tutmaya çalışıyorlar. Yeterince şey yapmadın. Henüz başladı. Ve bunu gerçekten kabul ettiğin an, olduğundan ilerideymiş gibi davranmayı bırakıp gerçekte nerede durduğunla yüzleştiğin an, işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. O zaman eski soy ölür ve yenisi doğar. Bir törenle değil,
Alkışlarla değil, bir kararla. Geri dönmemek için. Bir daha onların beklediği kişi olmamak için. Bunun yerine asla hayal bile edemeyecekleri biri olmak için. Tek, acımasız, geri döndürülemez bir karar. 9. adım. Yankılanan bir miras bırak. Şu an inşa ettiğin her şey tamamen senin için değil. Henüz var olmayan ailenin versiyonu için. Büyüklüğün bir peri masalı olmadığını, bunu kendi soyunda gördüğü için anlayarak büyüyecek olan torun için. Fedakarlığınla yolu zaten açtığın için asla yetinmek zorunda kalmayacak olan evlat için. Şu an dünya için hiçbir şey ifade etmeyen ama bir gün her şey ifade edecek olan isim için. Miras para ile ilgili değildir. Para yardımcı olsa da miras kimlikle ilgilidir. Soyunun lokasyonunu hayatta kalma mücadelesinden egemenliğe, korkudan otoriteye, sessiz umutsuzluktan yüksek sesli ve tartışılmaz bir etkiye taşımakla ilgilidir. Bir miras inşa ettiğinde sadece hayatını değiştirmiyorsun. Hikayeyi değiştiriyorsun. Tüm hikayeyi. Sen doğmadan önce başlayan ve sen gittikten çok sonra devam edecek olan o hikayeyi. Ve ilk kez, o hikayedeki biri onu anlatmaya değer kılacak. Biri, daha önceki her bölüm gibi sönüp gitmesine izin vermek yerine, ona bir doruk noktası verecek. Soyun senden önce böyle bir insan yetiştirmedi. Bu bir hakaret değil. Bu bir fırsat. İlk sen olacaksın. Hikayeyi yeniden yazan kişi. Gelecek nesillerin asla söküp atamayacağı kadar derine bir bayrak diken kişi. Unutulabilir bir soyadını sadece söylenmesiyle saygı uyandıran bir şeye dönüştüren kişi. 10. adım. Stratejik acımasızlık sanatında ustalaş. Ama başkalarına karşı değil. Kendi zayıflığına karşı. Machiavelli, yerinde uygulandığında acımasızlığın bir kez ve güvenlik adına kullanıldığını yazdı. Bunu kendine uygula. Bahanelerine acımasız ol. Dikkat dağıtıcılarına merhametsiz ol. Seni eski haline bağlayan kısımlarına karşı vahşi ol. Sabah alarmın çaldığında ve vücudundaki her hücre yatakta kalman için çığlık attığında, o sese karşı acımasız ol. Yorgun olduğun için, uzun bir gün geçirdiğin için, kimse fark etmeyecek diye işten kaçmaya meyledersen, o sesi ez. O ayartmayı yok et, seni yok etmeden önce. Bu kendini cezalandırmakla ilgili değil. Kendini eğitmekle ilgili. Bir bıçağın taşa sürtülerek bilenmesi gibi bu da rahatsız edici, zorlu ve ölümcül derecede etkili bir şey ortaya çıkarır. Her disiplin eylemi, eskiden olduğun kişiye karşı bir stratejik acımasızlık eylemidir. Ve bu savaşı her kazandığında yeni versiyonun daha güçlü, daha keskin, daha tehlikeli hale gelir. Dünya bu tür kendi kendine dayatılan acımasızlığı anlamıyor. Saplantı diyorlar. Sağlıksız diyorlar. Aşırı diyorlar. Güzel. Çünkü kendi zayıflığına karşı acımasız olmaya hazır olan adam, başkasının gücüyle hiçbir zaman yenemez. Zaten en zorlu düşmanla, yani kendisiyle savaşmış ve kazanmıştır. 11. adım. Kendi mitolojinin mimarı ol. Tarihteki her büyük figür sıradan insanların kavrayamadığı bir şeyi anlamıştı. Hayatını sadece yaşamıyorsun. Onu tasarlıyorsun. Anlatıyı sen kuruyorsun. Hangi sayfaların yazılacağını ve hangilerinin yakılacağını sen seçiyorsun. Hayatın sana olmuyor. Onu sen yazıyorsun. Ve şu an çoğu insan, kalemi tuttuğunun farkında olmadan bir trajedi yazıyor. Machiavelli algının ustasıydı. Dünyanın nasıl işlediğini biliyordu. Seni nasıl gördükleri, gerçekte ne olduğun kadar önemlidir. Görünüş özden daha önemli olduğu için değil. Algının yalnızca özün açamayacağı kapıları açmasından dolayı. Kendini kral gibi taşıyan adam, taç giymeden çok önce kral gibi muamele görür. Mitolojini şimdiden tasarlamaya başla. Bir odaya nasıl giriyorsun? Meydan okunduğunda nasıl konuşuyorsun? Başarısızlıkla nasıl yüzleşiyorsun? Bunlar tesadüf değil. Bunlar seçimler. Ve her seçim inşa ettiğin efsaneye ya katkıda bulunur ya da onu zayıflatır. İnsanlar seni anlattığında bu hikayelerin ne söylemesini istersin? İyi biri, uyumlu biri, güvenli oynayan biri olduğunu mu? Yoksa acımasız, stratejik, özür dilemeyen ve görmezden gelinemez biri olduğunu mu? Sen yalnızca bir insan değilsin. Sen bir marka, bir kavram, bir güçsün.
Hayatını bir dizi kaza değil kasıtlı bir kurgu olarak ele almaya ne kadar erken başlarsan, dünya da sana o kadar çabuk hak ettiğin gibi davranmaya başlar. Saygıyla, temkinlilikle ve hafife alınmaman gerektiğinin sessiz anlayışla. 12. adım. Geriye götüren köprüleri yak. Bu en zor adım. Ve büyüklükten bahsedenlerle onu başaranları ayıran adım. Eski hayatına geri götüren köprüleri yakmalısın. Bu köprüler kötü olduğu için değil, var oldukları sürece her zaman bir çıkış kapın olacağı için. Ve çıkış kapısı olan bir adam hiçbir zaman tüm gücüyle savaşmaz. Machiavelli bağlılığın bir duygu olmadığını anlamıştı. Bir duruştur. Gemileri yaktığında, geri çekilme seçeneğini yok ettiğinde, kendini tam bağlılık haline zorlarsın. Geri dönüş yok. B planı yok. Sadece ileri. Ve bu tür baskı büyük adamları kırmaz. Onları şekillendirir. Seni rahat ama küçük tutan ilişkileri kes. Güvende hissetmeni sağlayan ama zamanını çalan alışkanlıklardan kurtul. Ailenin sana verdiği kimliği, ortalama olman gerektiğini söyleyen kimliği, seni tanımlamak için sınırlamaları taşıman gerektiğini söyleyen kimliği ateşe ver ve yanışını izle. Çünkü o ateşin diğer tarafında tavanı, zincirleri olmayan bir versiyonun var. Bu soyun daha önce hiç görmediği bir şeye dönüşmekte özgür olan versiyonun. Acı verecek. İhanet gibi hissettirecek. Geride bıraktıkların sana soğuk diyecekler. Değiştiğini söyleyecekler. Nereden geldiğini unuttuğunu söyleyecekler. Bırak söylesinler. Çünkü gerçek şu, nereden geldiğini unutmadın. Sadece oraya geri dönmeyeceğine karar verdin. Ve bu yol şimdi başlıyor. Yarın değil. Gelecek hafta değil. Hazır hissettiğinde değil. Şimdi. Çünkü soyunun gördüğü en büyük insan doğru anı beklemez. Onu yaratır. Gerçekliği kendi iradesi etrafında büker, ta ki dünyanın adını hatırlamaktan başka seçeneği kalmayana kadar. Soru basit. Hatırlanacak mısın yoksa unutulacak mısın? Adın zamanın içinde yankılanacak mı yoksa rüzgarla birlikte yok olacak mı? Yükselecek misin yoksa atalarının yazdığı aynı yorgun hikayeyi mi tekrarlayacaksın? Seçim senin. Ama Machiavelli senin hangisini yapacağını zaten biliyor. Çünkü zayıflar çoktan izlemeyi bıraktı. Sen hala buradasın. Ve bu ona senin hakkında bilmesi gereken her şeyi anlatıyor. Şimdi git. Sıradanlığı dehşete düşürecek ve ölümden daha uzun süre yaşayacak bir şey inşa et. Öyle gürültülü bir şey inşa et ki, senden önce gelen her neslin sessizliği nihayet ve kalıcı olarak parçalansın. Soyunun en büyük bölümünü bekliyor. Her uzlaşmada, her başarısızlıkta, her boyun eğişte nesiller boyu bekledi. Ayağa kalkıp yeter diyecek cesarete sahip birini bekledi. O kişi sensin. Bu senin bölümün. Şimdi onu yaz. Neyin tehlikede olduğunu bilen bir insanın öfkesiyle. Çünkü biliyorsun. Her zaman bildin. Ve şimdi yapılacak tek şey başlamak. Baban gibi mi ölmek istiyorsun? Büyük baban gibi mi? Onlar da bir gün tam olarak şu an senin oturduğun yerde oturdu. Aynı hayalleri kurdu. Aynı bir gün dedi. Ve bak, ne bıraktılar. Adları bile hatırlanmıyor. Şimdi sana tek bir soru soracağım ve dürüst cevapla. 10 yıl sonra, sen de onlardan biri misin?